Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bugün ABD tüfe verileri var. Bugün için ben risk iştahımı yine dünkü gibi e, yukarı yönlü ayarlayacağım. Yani açık olarak ayarlayacağım. Düşüşlerde alım tarafında olacağım yine bugün. E, Algoritmanın bana vermiş olduğu hedef kanalın, yani şuradaki hedef kanalın 0 ile %90 arası düşüşünde yakaladığında, buradaki oranı %90 gördüğümde 0 ile %90 arası alım tarafında işlem yapacağım. İçerideki orta vade için portföyümüz şu anda 45 euro civarında kar gözüküyor. Hedeflediğim işlem adeti GBP USD'de fazla, biliyorsunuz. Bugün eğer istediğim hareket olursa, enstrümanlarda güzel bir yukarıya çıkış hareket görürsem, bu GBP USD'deki lot miktarını düşüreceğim. Ve portföye işte Tesla, gümüş ons. Bugün şu anda bir tane ons altın var ama muhtemelen bu e, gün içerisinde iç süren stop loss'la kapanacaktır. Dün mesela AVAX vardı. AVAX kapandı. Bugün tekrar AVAX'ta bir alım fırsatı görebilirsem ondan alım yapacağım ve portföyümü de tamamen oluşturmuş olacağım. Kasa bakiyemiz işte 700 dolardı. Yaklaşık orta ve uzun vade için maksimum 10'a kadar, 10 tane işleme kadar içeride tutmuş olacağım. Euro USD tamam. Tesla tamam. Yani 2, 3. Bir tane de burada gümüş tutsak 4. Demek ki ne yapacağız? Buradaki GBP USD'yi en azından 3 tane pozisyonunu, 3 tane, 4 tane, yani kapatabildiğim kadar kapatacağım arkadaşlar GBP'yi. Ve ondan sonra da sadece gün içi trade'e odaklanmış olacağız. Yani açılan her pozisyonun stopu ve iş süren stoplusu aktif olmuş olacak. Şimdi akşam üzeri veri geldikten sonra tekrar videonun kalan bölümüne devam edeceğim. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi ABD tüfe verisi geldi. Veriye baktığımda şöyle beklentilere paralel gelmiş ve işsizlik haklarından yararlanma hala, yani istihdam tarafı güçlü olarak görünüyor ama aylık aralıkta %0 beklenti varken eksi 0,1 gerçekleşmiş. Yıllık aralıktan aralığa 6,5 beklenirken yine 6,5 gelmiş. Yani beklentilere paralel gelmiş. Şimdi bu bir sonrası. Artık benim stratejim tamamen oturmuş olacak. Ben veri saatine kadar da fazlalık olan pozisyonlarımı kapattım. Ve bundan sonra sadece robotun yaptığı alım satımları kovalayacağım. Hatta burada bir tane AVAX var. AVAX'a bir bakayım kaçtan almış. 15.37'den, yani buy 1 noktasından almış. Ve AVAX 14.82'ye kadar da inmiş. Yani buradan da alması gerekirdi ama çok hızlı bir hareket olduysa belki alamamış olabilir. Bakıyorum geçmiş hareketler, evet göremedim yani. Neyse, çok da önemli değil. Dediğim gibi artık bundan sonra tamamen robotun günlük hareketlerine odaklanacağım. Yani normal portföyümü yaptım. Elimde GBP'm var 3 tane. 2 tane Euro USD'm var 5. Bir tane Tesla var 6. Bir tane ons altın var 7. Bir tane gümüş var 8. Bir tane de hadi AVAX'ı da
bu şeyin içerisine almış olayım. Yani portföyün içerisine almış olayım. 9 tane. Normalde bir 10 kaldıraçta benim 7,5 pozisyon olması lazım ama 1,5 bir tane fazladan bir pozisyonum olmuş oldu. O da önemli değil. Yönetilebilir bir portföydür. Şimdi 1.07.70'ten mesela canlı olarak almış. Hatta bunun şeyini de kapatabilirim. TP'sini. Çünkü bunlar iş süren stop loss olacak. Yani Euro USD'ye bakayım. Evet, yani şu noktadan almış. Buradan da alınabilirdi. Manuel olarak, ama zaten burayı robot görmediği için almamış. Yani şu kısmı gördü ve oradan da almış. Şimdi bunu artık iş süren stop loss'la, bakın dikkat ediyorsanız 67, 68 diye yukarıya doğru gidiyor. Bu ne zaman ki 1.07.70 olur. 1.07.70'te artık bunun şeyi geçti. Pozisyonu açtığı yeri geçti. E, ve bir Euro USD 1.08'e doğru geliyor. Keza GBP USD'de 1.21, 1.22'ye doğru geliyor. Daha henüz Tesla açılmadı. Muhtemelen bu da gapla açacaktır yukarıya. 1.07, 82, 89. Hatta bunların da stoplarını artık bundan sonra şöyle yapacağım. Robotun açtığı tüm stopları buy pozisyonlarında artık %30 uygulayacağım. Çünkü orta ve uzun vadede zaten enstrümanların yukarıya gideceğini düşündüğüm için burayla burası arası 50 puandır. Ben bunun yani 30'luk stop loss koymuş olayım ve şeyi stop loss'unu, iş süren stop loss'unu ona göre ayarlayayım. Şimdi diğerlerinde de aynı şeyi yapacağım. 50 ile 150 iştahımız var. İş süren stop loss'umuzu %30 ayarlayalım. Tesla'ya bir bakayım. 70'e 170. Şunun da iş süren stop loss'unu 30 yapalım. Nasdaq Nasdaq 70'e 170. Bunu da %30 yapalım. S&P 500 bu da %30 olsun. Bu şekilde bir ayarlama yaparak stopları çok böyle erkenden stop olsun istemiyorum. Mümkün olduğunca elinde tutsun. Bu mesela çok güzel bir hareket yapmış Ethereum. Yani 1353'e kadar bir düşüş yapmış. Ve ondan sonra tekrar yukarıya çıkmış. 30 diyelim. AVAX. Keza bunu da 30 yapayım. Hatta bunları daha da bile fazla yapabilirim. Yani %50 bile yapabilirim. 30 yapayım. Onu bilahare tekrar bakacağım. Gümüş güzel hareket yapmış. Yani stop loss'ları şunu bir tekrar aç kapa yapalım. Yani stop loss'ları mümkün olduğunca geriye artık vereceğim ki açılmış pozisyonu kolay kolay stop olmasın. 3 çizgi arası bakın 100 puandır. Biz 50'ye 150 dediğimizde burada başlıyor. Ben stop'u %30 koyduğum için, yani şuralara geldiğinde ancak stop olur. Buradan da stop olur, aşağıya alırsa zaten aşağıdan alacaktır. Yok, eğer yukarıya giderse tekrar ilk noktadan alacaktır. Mantık bu şekilde. Bu videonun da sonuna getirmiş olayım. Yarın tekrar devam ederiz. Ancak artık bundan sonra portföyü oluşturduk. Bundan sonraki tüm alım satımı Expert Advisor'a bırakacağız. O stop olacaksa olacak, iş süren stopla kar alacaksa da alacak. Yani bizim normal
kendi orta ve uzun vade portföyümüz artık oluştu. Onu da oluştururken 1.10 kaldıraç yapıyoruz. Yani burası 700 dolardayken başlamıştık. 44 dolarlık bir artış sağlamış. 7 tane pozisyon olması gerekir ama benim 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane pozisyonum var. Zaten bunun bir tanesi 3, 4, 5, 6, 7, 8, evet 8 tane pozisyonum var ve bunun bir tanesi Euro USD o robot tarafından alınmış. Yani 7 tane orta ve uzun vade pozisyonumuzu taşıyoruz artık şu an için. Orta uzun vade portföyümüz hazırlanmış oldu. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın tekrar görüşmek üzere.